Evet sevgili arkadaşlar, merhabalar efendim. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Normalde hafta sonu videoları hazırlıyoruz. Tabii burada videoları hazırlarken editliyoruz, işte ayarlarını yapıyoruz vesaire derken dedim ki ya kim uğraşacak? Ee, Eğer bir sürçülisan edersek de takipçilerimizin affına sığınmış oluruz. Canlı yapayım istedim. Hafta sonu videomu canlı canlı yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz özellikle Cuma günü endeksimizde kritik bir kapanış aldık. Tabiri caizse 11.268 zirvesinden yıkılan, satış yiyen endeksimiz 8.500'lü rakamlara kadar düştü. Sonrasında bir tepki çıkışı yaşadık ve bu tepki çıkışını küresel piyasalarda yaşanan impuls dalganın bir gecikmesi mi yaşanacak? Biz de aynısını yapabilecek miyiz? Yoksa bu düzeltme devam edecek mi gibi sorular vardı. Yaşanan tepki çıkışı beklediğimiz altın oran seviyesi 10.140 direncine kadar geldi. Şimdi artık yukarı gitmekte zorlanıyoruz. Özellikle 10.140 direncini kırmakta zorlanan endeksimiz 10.000 psikolojik destek seviyesinde 3 gündür üst üste kapanışlar alıyoruz. Tutunuyoruz daha doğrusu. 9.960 bölgesinde bir gap boşluğumuz vardı. Minörde bu gapleri de yavaş yavaş kapattık diyebiliriz. Yeni haftaya başlayacağız. Yeni haftaya başlarken Borsa İstanbul'un aslında bakıldığınızda bir hikayeye ihtiyacı vardı. O hikaye de Suriye'deki gelişmelerle birlikte geldi diyebiliriz aslında. Peki Suriye'nin özellikle e, yaşanan gelişmeler, Suriye kanadındaki yaşanan gelişmeler yeni dönemde Türkiye ekonomisine ve sektörlere etkisi neler olabilir? Bunun üzerinde biraz durmak lazım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte yeni bir süreç başladı. Bununla birlikte biz bu yeni süreçte Suriye tarafında Türkiye ekonomisini sektörel anlamda etkileyebilecek şirketler hangileri olabilir? Bugün bu yayınımızda bunlara değineceğiz. Bunlara niçin değiniyoruz? Endeksimizin kritik direnç noktasını geçip geçmeyeceği aslında bu tarz hikayelere bağlı. Biliyorsunuz son dönemde Suriye'de yaşanan olaylar sonrası demir, çelik ve çimentolarda agresif hareketler gördük. Bunların devamı gelebilir mi? Aslında bugün bazı konularda dikkatli olmak lazım ama hikayesi olan şirketlerde de yavaş yavaş yerimizi ve konumumuzu almamız gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar peki Suriye'deki gelişmelerde ilk etapta akıllara ne gelir? Yeniden bir yapılanmanın olması, ilk anlamda inşaat, yapı malzemeleri sektörüne olumlu katkılar sağlayacağı düşünülebilir. Bununla birlikte gıda sektöründe bir hareketlilik olabilir. Barınma ve barınmaya bağlı tüm sektörler ile birlikte yeni hikayeler oluşabilir. Şimdi burada coğrafi konum da önemli olacak. Bugünkü haritalarımıza gidip bakacağız. Coğrafi konum dediğimiz işte bir sanayi bölgelerinden Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis gibi sınır illerimiz ticari faaliyetlerini ve aktivitelerini arttıracağı öngörülebilir. Şimdi arkadaşlar 2008'de hatırlarsanız bir Türkiye krizimiz olmuştu. E, Yani Suriye'nin de tam yeni iç savaşın başladığı dönemde bizim Suriye ile 1,4 milyar dolar gibi bir dış ticaret hacmimiz vardı. İç savaşın olumsuz yansımaları sonrası 2011 yılında 1,6 milyar dolara kadar çıkan bir ihracat e, geliri oldu.
2012'de çatışmaların etkisiyle bu rakam 1,6 milyar dolardan 498 milyon dolara kadar düştü. Yani biz Suriye ile ticaret hacmimizi neredeyse e, 4'te 3 oranında kaybetmiş olduk 2012 yılı itibariyle. Şimdi ilerleyen dönemlerde 2012'den sonra çatışmaların etkisiyle düşen ihracat hacmimizde 2021 ve 2023 döneminde ise bakıldığında 2 milyar dolar sınırını aşmış durumdayız. Bu sene, bu sene yani Ocak ayıyla Kasım döneminde Suriye'ye ihracatımız 1 milyar 950 milyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi önümüzde bir 2025 yılı var ve Suriye'ye olası sektörel anlamda pozitif ayrışabilecek ve Türkiye ekonomisine ihracat anlamında katkı sağlayabilecek başlıca konular neler olabilir? Bir, işte yapı, demir, çelik, çimento gibi kanatlar. Geriye dönük baktığımızda 457 milyon dolarla hububat yani gıda, 151 milyon dolarla kimya sektörü, 126 milyon dolarla elektronik, 117 milyon dolarla çelik ve türevleri diyebiliriz. 88 milyon dolarla su ürünleri. Şimdi bizim yeni hikayede savaş süresi içerisinde yıkılan üst yapı ve altyapının ikamesi için bilir kişilere göre 50-60 milyon ton, bakın altını çizerek söylüyorum, 50-60 milyon ton arasında çimentoya ihtiyaç duyulacak. Bu çimento ne için? Savaşta yıkılan Suriye'deki üst yapı ve altyapının ikamesi için. Tabii bu hemen olacak bir süre değil. Bir 10 gün, 10 yıllık periyot konuşabiliriz. 10 yıllık periyot, eğer bilirkişi raporlarında açıklanan 50-60 milyon ton arası çimento ihtiyacı olacaksa, ki bunun da birçoğunun Türkiye'den karşılanması kadar doğal bir durum yok. Bunun için minimum 10 yıllık bir süre zarfını da masaya koyduğumuzda yıllık 5-6 milyon ton çimento ihracat hacminden bahsedebiliriz. Öncelikle yapı, sonrasında arkadaşlar enerji, gıda, sağlık ve eğitim konularında ihtiyaçlar olacaktır. Demir, çelik ve saç ürünlerinde Suriye'ye ihracatın bu yılın 11. ayında 25,5 milyon doları aştığını söylüyor bilirkişi raporları. Alüminyumda 6,83 milyon dolar, bakırda 2,2 milyon dolar, genel mutfak sektöründe ise 23,5 milyon dolardan bahsediliyor. Yapı sektörü 250 milyon dolar gibi rakamlar karşımıza çıkıyor. Şimdi bir konuya değinmek istiyorum. Tabii biz burada öncelikle ben ses görüntüyle ilgili bir dönüş almadım arkadaşlar. Eğer ses görüntüyle ilgili bir sorunumuz var mı? Onunla ilgili bir dönüş yapabilir misiniz? Ben bir konuya değinmek istiyorum. Bakınız grafiğimizde Türkiye çimento fabrikalarının haritası görülmekte. Burada bir kafam rahat olsun, ses net demiş, görüntü net demiş. Sağ olsun Süleyman Bey. Şimdi arkadaşlar burada bizim çimento fabrikası haritalarında Suriye sarı bölgede gördüğünüz Suriye sınır hatlarında kimler var? Hatay var, değil mi? Kilis var, Şanlıurfa var, işte Mardin var. Komşu iller. Burada ön plana çıkacak çimento fabrikası nerede var? İskenderun'da bizim özellikle, tabii bunu karadan mı yapacaklar yoksa deniz yoluyla mı? Bence liman olması şart olacak. Muhtemelen liman tarafı kullanılacaktır. Çimento tarafında bizim bakıldığında, bakın burada Limak görüyoruz Kilis'te. Limak görüyoruz Şanlıurfa'da.
Limak görüyoruz Mardin'de. Peki çimentoda limak komşu, değil mi? Bir de başka hangileri olabilir? Mardin'de Oyak Çimento'nun yeri var, değil mi arkadaşlar? Bakıldığında Oyak Çimento'nun Osmaniye'de yeri var. Oyak Çimento'nun Adana'da yeri var. Bir de Mersin'de Çimsa'yı görüyoruz. Yani kaç tane hızlıca ihracat konusunda en yakın iller arasında en yakın 3 tane Çimsa, Oyak Çimento ve Limak arkadaşlar. Evet, Limak. Şimdi biz bunları bir not alalım. Çimento tarafında Limak, Oyakçe ve Çimsa. Şimdi biz ne yapacağız? Bu üç tane şirketin teknik analizine bakacağız. Bu cepte bakıyorum tabii birçok çimento şirketi var. İşte Göltaş var, Isparta'da, değil mi? Onun dışında Buçin var Bursa'da. Bayağı çimento şirketimiz var ama nakliye maliyetleri masaya konulduğunda bunları biraz daha geri planda tutacağız. Elbette ki bir fiyatlama olacaksa olacaktır. Oraya bir sıkıntı yok. Ama biz en yakın nakliye maliyetleri ve avantajlı durumda olan bölgelere bakıyoruz. Coğrafi konumlarına bakıyoruz. Şimdi buradaki haritada ise değerli arkadaşlar Türkiye'deki demir çelik fabrikalarının haritasını görüyorsunuz. İşte burada mesela yeşil bölgeyle işaretlenen, yeşil olarak işaretlenen 5-6 milyon ton ile İsdemir birinci sırada. Yani demir çelik konusunda İskenderun demir çelik hem liman avantajı hem de yakın olması sebebiyle e, burada İstemir'i biraz ön plana koyacağız. Onu da alalım İstemir. Peki değerli arkadaşlar dönüp baktığımızda bizim burada başka demir çelik işte bakın burada bir koç çelik görüyoruz değil mi? Bunu koç metal olarak alabiliriz. Onun dışında bu bölgede demir çelik konusunda borsada işlem gören şirket yok diyebiliriz. Bir tek Koç metal. Bunu da alalım. Koç metal. Şimdi demir çelik konusunda tabii ki İstemir'i aldık da Kardemir D'yi almayacak mıyız? Elbette ki almak lazım. Çünkü liman üzerinden bu ihracat yapılacaksa Kardemir D'nin de mutlaka etkisi olacaktır. Ne oldu şimdi? 3 tane çimento, 3 tane demir çelik hissesinin analizini yapacağız. Evet, buradaki grafiğimizden, haritalarımızdan kurtulduktan sonra değerli arkadaşlar, tabii biz bunu yaparken sadece teknik analizi mi kullanacağız? E, hayır, hayır. Şöyle bir taş toprak sektörüne gitmek istiyorum. Özellikle Investing Pro'nun bir taş toprak sektörü, şuradan çok pardon hemen bir taş toprak sektörünü açayım. Tabii buraya taş toprak sektöründeki hisseleri hemen hızlıca atıyorum. Varlık ekle değil de biz buraya bir tane evet varlıkları bul diyelim. Çimentoyu şunları sileyim. Pardon arkadaşlar olmadı bu. Biz buraya demir çelikleri nereden kopyalayabilirim diye bakıyorum da taş toprak sektörünün kodlarını alacağım. Hemen hızlıca alayım buradan. Şöyle yapayım. Benim hazırda vardı. Evet. Buradan hazırdan taş toprak sektörünün şeylerini alacağım.
İşte tabii canlı yayın olmazsa, video olsa biz bunları e, hazır halde yapacağız ve kırpacağız. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet, tamam, aldım. Ctrl C dedik, geldik. Buraya Ctrl V diyelim ve varlıkları bul diyelim, değişiklikleri kaydet diyelim. Artık taş toprak sektörümüz liste halinde geliyor olması lazım. Şu anda verilerimiz yüklendi. Şimdi arkadaşlar demir çelik. Evet, taş toprak. Başka şeyler de buldu. İsdemir, Afyon, Batı çimento. Ya da şöyle yapalım. Hiç burayla uğraşmayalım arkadaşlar. Burayla uğraşmayalım. Biz direkt şeye gidelim. Ee, teknik analiz tarafına gidelim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar sıralı olarak neye bakacağız? Oyak çimentoya, değil mi? Limak'a, Çimsa'ya, İsdemir'e, Koçmetil'e ve Kardemir D'ye bakacağız. Peki öncelikle endeksimizde bahsettiğimiz zirve sonrası bir düşüş yaşadık. Bu düşüşün tepkisini alıyoruz ve arkadaşlar altın oran bölgesinde takıldık kaldık. Bizim 9963 bölgesinde bir gap boşluğumuz oluşmuştu minörde. O gap'i biz cuma günü kapattık arkadaşlar. O gap'imizi kapattık. Artık pazartesi günü çimentoların ve demir çeliğin de rüzgarıyla 10.138 hattının geçilmesini yakından izleyeceğiz. Yakından izleyeceğiz. Unutulmamalı ki bir düşüşün altın oranı üzerindeki kapanışlar yeni trendlerin başlangıcı olacaktır. İşte bu yeni trend başlangıcında bizim amacımız ne? Doğru hisse senetlerinde rüzgarı da arkasına almış hisse senetlerinde pozisyon alabilmek. Şimdi arkadaşlar hızlıca hemen bir Oyakçı'ya gitmek istiyorum. Oyak Çimento'ya. Genel görüntüsüne şöyle hızlıca bakalım. Biliyorsunuz bu bölgede bir haber akışıyla rüzgarı arkasına aldığında bir gap boşluğu vardı. Ama bizim işgüzarlar bir şeyleri önceden haberini almışlar sanki. Burada bir fiyatlama olmuş. Normal şartlar altında burada ben oyuna girmeli miyim? Hani bence bir gap boşluğunun kapatılması beklenebilir. TL bazlı grafikte Oyakçı'nın şu bölgedeki fiyatlamasını ben bu haberin daha önceden ya da bu olanları birilerinin daha önceden tahmin ettiğini söyleyebiliriz ki orta band direncine takılmışız. Oyakçı yatırımcısının ola ki 19.90 gap kapanışıyla birlikte orta uzun vadede pozisyon alınabilir nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Dolar bazlı görüntüsünde ise dolar bazlı görüntüsüne de bakmakta fayda var. Peki dolar bazlı görüntüsünde ne durumdayız? Değerli arkadaşlar majör görüntüsündeyiz. Oyakçı'nın haftalık grafiği dolar bazlı görüntüsünde görülmekte olan bir alçalan takoz ya da bir simetrik üçgen diyebilirsiniz. Teknik kırılım gelmiş bir H yüksekliği var ve bu H yüksekliğinin hedefi gelmiş durumda. Şimdi dikkat ederseniz burada alçalan üçgen formasyonundaki impuls dalganın hareketlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada dip noktasıyla zirve noktasına atılan bir Fibonacci'de altın oran bölgesine kadar çekilerek yoluna devam ettiğini görüyoruz. Yani dalga yapısı olarak bakıldığında evet bir uzun birinci dalga, 2, 3, 4, bakınız kısa beşinci dalga. Artık altın oran temasını burada kabul etmek lazım
ve yeni dalganın başlayabilme olasılığı üzerinde de durulabilir arkadaşlar. Evet, dolar bazlı görüntüsünde de baktığımızda şu bölgede teknik düşen kırılımı ve bir Fibonacci seviyesinin kırılmasıyla hareketin başladığını söyleyebiliriz ki burada da bir simetrik üçgen kırılımı diyebiliriz. Normal şartlarda bizim ne yapmamız lazım? Ya Fibonacci desteğini ya da bir onay alacağını düşünmek lazım ama burada ben rüzgarın güçlü olduğunu düşünürsek gap kapanışıyla birlikte yavaş yavaş kademeli pozisyon alınması gerektiği tarafında olurum işin doğrusu. Şimdi OYAKC'ye baktık. Bir de Çimsa'yı değerlendirmek istiyorum. Çimsa tarafında neler oluyor? Orada da bir fiyatlama olmuş TL bazlı grafikte ama orası gap'ini kapatmış. Şimdi sevgili arkadaşlar Çimsa'nın özellikle teknik trend kırılımı bölgesinde trendin üzerine attığı noktayı önemsiyorum ve burada teknik düşen kırılımıyla birlikte çok şık bir simetrik üçgen kırılımı diyebiliriz. Artık Çimsa'yla ilgili zirveden itibaren düşüşün, çünkü zirve henüz geçilmedi, burada Çimsa'nın şu bölgedeki Fibonacci seviyeleriyle altın oranı da kırdığını görüyoruz. Yani 40-62 seviyeleri Çimsa için alım fırsatı olacaktır önümüzdeki günlerde. Değerli arkadaşlar hızlıca Limak demiştik. O bölgede Doğu Anadolu tarafındaki sınırları sebebiyle Limak'ta bir gap boşluğu oluşturmuş ve bu hikayeden kendi nasibini aldığını görüyoruz. Şimdi normal şartlar altında bu tarz gap boşluklarında, kaçış boşluklarında yatırımcı oyuna girmeye biraz endişe ediyor. Ama disiplinli bir şekilde Fibonacci seviyesi takip edilerek altında kapanış olmadığı sürece gap'in kapanma zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Burada unutulmamalı ki bir halka arz tamamlanmış bir dalga sonrası fiyatın tamamen geri alındığı bir görüntü. İşte burada teknik dönüş formasyonu nerede başlayacak? 33.28 üzerinde kapanışlarla trend pozitife dönecek diyeceğiz Limak tarafında da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada Oyak Çimento ve Çimsa'yı analiz ettik. Limak'ı da analiz ettik. Dilerseniz hemen hızlıca İsdemir, Kardemir ve Koç Metal'e de bakalım. Evet, bir İskenderun Demir Çelik. Öncelikle burada en avantajlı demir çelik tarafı diyebiliriz bana göre. Burada bir logaritmik bölgemiz vardı. Kırılmıştı trendi hatırlarsanız. Bir logaritmik regresyon kanalı kırılımı sonrası İstemir'de neler oldu? Şöyle bakalım. Bakınız, hatta aylık grafiğe gidebiliriz. Aylık grafikte bu regresyon kanalımızı kırmıştık. Biz ne yaptık şimdi arkadaşlar? Bakınız tekrar üzerine atıyoruz. Yani bu kanalın tekrar içine girmiş olduk. Önemlidir. Kırılan bu kanalın üzerinde haftalık kapanış almamız gerçekten önemlidir. İşte diyoruz ya, bu gap'ler kapanması beklenir mi? Yatırımcı şunu yapmalı. Eğer böyle bir regresyon kanalının üzerine atıyor ise ve bunu da haber akışıyla yapıyor ise teknik düşen kırılımı referans alınır. Yani gap boşluğundan ziyade biz bu bölgede ne arayacağız? Teknik düşen kırılımının, dikkat edin arkadaşlar, üzerindeyiz. Şimdi eğer teknik düşen kırılımı onayı gelir mi gelmez mi? Normal şartlarda gelmesi lazım. Eğer gelecekse de bu teknik düşen kırılımı tekrar regresyon kanalının altına indiğine şahit olacağız.
Dikkat ederseniz regresyon kanalının altına inmedi. Oradan ne yaptı? Tepki aldı. İşte o yüzden yatırımcı şunu yapabilir. Benim stop loss seviyem bu regresyon kanalının alt bantı aşağı kırılırsa çıkarıp gap boşluğunun kapanacağını ya da onay alacağını düşünebiliriz. Önümüzdeki günlerde bu teknik kırılımla birlikte oluşan formasyon yapısına da baktığımızda aslında İstemir'in ne yapacağını, şöyle bir yükseliş impuls dalga üretebileceğini söylemek lazım. 79 gibi rakamları görüyoruz. Bunu da analizini yaptıktan sonra bir Kardemir'de, değerli arkadaşlar, işin doğrusu İstemir evet grafik anlamında bir güzel düzeltme yapmış ve oradan geri dönmüş. Ama ben Kardemir D'nin daha grafiksel anlamda daha iyi göründüğünü söyleyebilirim teknik anlamda. Şimdi bu bölgedeki teknik kırılım sonrası onayı, bakın gap boşluğunu kapattı. Altın oran üzerinde kalıcı oldu ve yoluna devam ediyor ki buranın bence dolar bazlı görüntüsü masada olmalı. Çünkü dolar bazlı görüntüsünde Kardemir D'nin çok büyük bir formasyonu olduğunu göreceğiz birazdan. Evet, şimdi majör resimde Kardemir D'nin, değerli arkadaşlar, özellikle şu konsolidasyon alanı, hani ben çok inanmam ama genelde bu tarz görüntülere teknik analizde biz çok yer vermeyiz. İşte elmas formasyonu falan. Dediğim gibi ben çok itimat etmiyorum ama daha geri plana gittiğimizde buranın ciddi anlamda çok büyük bir formasyon çalıştığını söylemek mümkün arkadaşlar. Şimdi böyle bir formasyonda Kardemir'de dikkat ederseniz mevcutta hani burayı logaritmik çizdim ama lineer çizeyim ilk etapta. Lineer formasyonuna baktığımızda Kardemir D'nin bu bölgede büyük bir çanak yaptıktan sonra arkadaşlar, bakın çanak kulpunu yapıyor ama götürmüyorlar yukarı. Sonra bir sim formasyonu, inanılmaz bir nazlanma. Sürekli bu bölgeyi kırıp kırıp ihlal ediyor. İşte bu tarz sıkışma, bu tarz genelde oluşan formasyon görseli, elmas formasyonu dedikleri sert hareketlere gebe olur. Eğer bunu başaracaksa ben İstemir'den ziyade Kardemir D'nin biraz daha ön plana çıktığını söyleyebilirim. Evet, konjektör anlamında işte coğrafi anlamda belki İstemir daha ön planda olabilir ama Kardemir D'nin teknik anlamdaki görüntüsü bana daha iyi geliyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Değerli arkadaşlar, İstemir'e baktık, Kardemir D'ye baktık. Bir de sınır illere bağlı fabrikalara olan Koç Metal'e gidelim. Burada zaten yeni bir halka arz grafiği görüyoruz. Bu yeni halka arz grafiği de nasiplenir mi bu işten? Evet, mümkün, nasiplenebilir. Bakıldığında bir halka arz edildikten sonra sürekli aşağı gelmiş, bu bölgede bir teknik kırılım yapmış ve sonrasında bir aşağı yönlü regresyon kanalımızı yukarı kırmış görüntümüz var. Burada Koç Metal için sarı neckline olarak tanımladığımız e, fiyat bölgesi üzerinde kalıcı olduğu sürece yeni kat icazeti diyebiliriz. 17.30 üzerinde Koç Metal'de bu rüzgardan faydalanacaktır değerli arkadaşlar. Evet, Borsa İstanbul'un Cuma kapanışı itibariyle e, endekste kritik bölge olan 10.140 direncine takılması sonrası özellikle önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'un yukarı impuls dalgasında
yardımcı olacak sektörel anlamdaki rüzgarı arkasına almış çimento ve demir çelik hisse senetlerinin genel görüntüsüne baktık. Burada unutulmamalı ki asla bunlar yatırım tavsiyesi değil. Bakıldığında taş toprak sektörü yani sadece çimento ve demir çelik mi? Hayır, işte burada diğer sektörler de tetiklenecektir. İşte barınma konusunda bir sürü sadece Türkiye'den yaklaşık 6-7 milyon Suriyelinin en az %50'sinin gittiğini düşünürseniz zamana bağlı olarak bu insanların barınma ihtiyaçlarını zamansal anlamda tabii önce e, tabii ki çimento ve demir çelik ön planda olmalı ama daha sonrasında tetikleyici sektörler neler olabilir? Bunlar üzerine de düşünülebilir. İşte bir seramikte barınma ihtiyacı için PVC'ydi, çatı sistemleriydi, değil mi? İşte o tarafta iş makineleri grubu. Bütün bunlar değerlendirilebilir ki zaten bu akşam haftalık özel yayınımızda bu konuda sepet hisselerimizi revize ediyor olacağız. Bunu da buradan ifade etmiş olalım değerli arkadaşlar. Şimdi Limak'a baktık, Oyak Çimento'ya baktık, Çimsa'ya baktık, İstemir, Kardemir bakıldı. Bir de Koç Metal'e baktık. Bununla sınırlı değil elbette. Farklı hisseler de vardı. Hafta sonu videolarını çok uzun tutmayalım değerli arkadaşlar. Dediğim gibi biz normalde video yapacaktım ama dedim ki canlı canlı gideyim ya ne olacak? Sürçülisan olursa, kusur olursa da bizimkiler bizi bağışlar, affeder. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıkta, afiyette kalın. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.